Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Kanalımızda bir yıl önce çektiğimiz videoyu tekrardan güncelleyeceğiz. Çok fazla değişiklik oldu. Güncel, çok detaylı ada rehberi videosuna hoş geldiniz. Ada konusunda ben hiçbir şey bilmediğim için çok tecrübeli 4 arkadaşımı çağırdım. Onlarla birlikte bu videoyu çekeceğiz. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olursanız çok seviniriz. Pol, senle başlayalım istersen. Başlayalım Pol. Başlayalım. Başla o Ada zaman. Başla hadi. ben beklemiyordum da bir anda. Tamam. Ada İstersen başka 18 biriyle. veya 19 Heh, tamam yok başla. yok. Tamam. Ada 18. seviye şehir veya 19. seviye şehirde geliyor. Tam bunu bilmiyoruz, o yüzden yorumlarda cevabını ararız artık. Çar baştan başla ya. Çok bekledim zaten. Ben Şu an her şey çok iyi. Bak moral bozma. Baştan başlamak yok, tamam mı? Olur bu tarz hatalar. Şimdi küfür oldu. sıfırdan küfür müfür olmadı. Nerede oldu? Kim küfretti? Tamam. Kimse küfretmedi. Dur. Şimdi sakince baştan alıyoruz. Adamız 18 ya da 19'a geliyormuş arkadaşlar. Ee, Adada arkadaşlar 18 ya da 19'a geliyor. Bok gibi video oldu tamam mı? Küçük bir hatadan sonra tekrardan sizlerleyiz arkadaşlar. Evet Paul sendeyiz tekrar sıfırdan alalım. 18 veya 19. şehir seviyesinde ada açılıyor. Yaklaşık 3 günde açılıyor. Her bir günde bir ileriye doğru gidiyoruz. Üçüncüde ada açılıyor. 2 gün müydü, bir gün müydü? Bir gün. 3 gün doğru ya. 3 gün doğru. Doğru doğru, bir günde. Ondan sonra bir seviye bunlarla karşılaşıyoruz. Yaşam ağacını 10 seviye yapmaya çalışıyoruz hızlı bir şekilde. Bundan sonrasını Sümeyye anlatıyormuş. Tamam. Bana nasıl atladı? Tamam. Niye burada bana veriyorsun ki? Ben Tamam. kendim Burada burası için yok olur. yok. Burası Musab'ın yeriydi. Burada Sümeyye hazırlanmadı. Musab Evet. burası sende. Burada Paul çok fazla bilgi verdiği için sıra Musab'a geçti. Evet. Asla bir şeye odaklanmadım. burada öncelikle etraftaki ağaçları toplayarak yaşam özü elde edip Paul'ün dediği gibi ortadaki ağacı yükseltmemiz gerekiyor. Eee, kereste işçilerin kestiği o kereste kampını da yükseltmek oldukça önemli. Daha fazla odun kesmelerini sağlıyor. Daha sonra mağazadan ufak tefek eşyalar almaya başlayabiliriz. Ama dediğimiz gibi öncelik yaşam ağacı burada. Hayat ağacı. Ama o Devamında kerestelan yeri ağaçların olduğu yere daha çok yaklaştırdığında onun için daha iyi oluyor ve rastgele yerleştirmek yerine bak zaten kutucuklar gözüküyor ağaçların içinde. Kutucukların olduğu bölümleri açmaları yani zikzak çizerek gitmeleri, boş boş ağaçları kesmek yerine ilk önce yaşam özü çıkan sandıkları bulmaları onlar için çok çok daha büyük bir avantaj olacak diye de ekleme yaşam yapalım. ağacı belli bir seviyeye geldikten sonra ikinci kereste kampı da geliyor zaten. Tam olarak kaçta geldiğini hatırlamıyorum şu an. Zaten sonrasında tüm ağaçları temizledikten sonra da burası tamamlanıyor. Kereste kamplarının işi kalmıyor. Yerine ne geliyordu Paul? Kereste odun fabrikası geliyor. Bütün ağaçlar bittikten sonra buradan göstereyim. Çağrı. Evet Bu göster. geliyor. Kereste deposu geliyor. Kereste deposu da detaylardan bakalım. 2000 kapasitesi var. İşte basına çıkarmada 40 tane yaşam özü veriyor. Yani bir nevi yaşam ağacı gibi size yaşam özü veriyor. Evet. Peki adada oyuncuların dikkat etmesi gereken ilk şey dedik ki hayat ağacını yüksek seviyeye çıkarmak. Adadaki beğeniler herhangi bir işe yarıyor mu abi? Hayır. Peki neden herkes adasını paylaşıp beğenir misiniz diyorlar? Galiba buradaki sıralamada daha fazla, mesela 1000 tane beğenisi var. Popüler olduğu anlaşılıyor. Ha, en çok benim kalbim var deyip oradan şey Aynen kasıyorlar. öyle. Tamamdır. İlgi diyelim. Peki adada bizim için değerli şeyler nedir? Adada diyelim ki hayat ağacını 10 yaptılar. İlk aşamayı tamamladılar. Şurada 5 kişi 50 IQ. Zar zor bu aşamaya kadar anlatabildik. Tamam mı? Ama Hayat çok ağacı süre geçti. evet. Efendim Sümeyye?
Çok süre geçti yani o şeylerden geçmemizden üzerinden. Doğru, hatırlamıyor Ben olabiliriz. kısaca şunu şey diyeyim mi? Evet. Burada insanların yapması gereken tek şey hayat ağacını evet geliştirmek ama kereste kampını direkt burada Sümeyye zaten anlattı. Buraya yakın yapıyoruz. Hızlıca buradan mağazadan şunları alıyoruz. İşte bundan kaç tane alabiliyorsa ne kadar ihtiyacı varsa hayat ağacının. Buradan bakalım 150 tane şey gerekiyormuş. Buradan ilk başta insanlarda o olmayacak. Bunu koyuyoruz, şunu koyuyoruz. Direkt 150 oluyor. Bunu geliştiriyoruz. Ondan sonra kilit açılıyor, pardon. Kilit açılıyor, yeni eşyalar geliyor. Bu eşyalar önemli ama ilk başta bu hayat ağacını geliştirmek yerine kereste kampını geliştiriyoruz tekrardan. Kereste kampı maksimum seviye olduktan sonra hayat ağacı istemeye başlayınca hayat ağacını tekrardan geliştirmeye başlıyoruz. Tekrardan mağazadan istediği şeyleri tamamlıyoruz. 600'e kadar çıkartıyoruz. Tekrardan hayat ağacını yükseltiyoruz. Sonra kereste kampını yükseltiyoruz. Ve kereste kampını da buraya yakın yapıyoruz. Şu sandıklara. Bu kadar. Çok iyi abi. İlk başı böyle oyun. Tıklasan, Efendim Musab? o sandığa tıklasan ne olduğunu görsek içinde. Evet. Tamam. Bir de şöyle tıklayayım. Tamam. Yaşam özü çıkıyor. Veya Ee, mitik de çıkabiliyor. Tamam. Farklı şeyler. Diğer şeyi de Hızlandırma. sorayım. Peki bu mağazalardaki tip 1 limiti ve gereksiz malzeme bina almasınlar, onu da anlatır mısın oyun başında ve oyun sonrası ortası? Tip muhabbetin nedir? Ne demek? Mesela Tip oyun muhabbetini başında ben bilmiyorum. tip 1'de bir tane koyabiliyor. Tip 2'de iki tane koyabiliyor ya. Limit var. Her bir eşyanın verdiği bir sarı puan var. Bir tanesine tıklarsan Pol. Mesela 100 adet şu sarı parçadan veriyor. 2 tane koyduğu için toplam 200 alabiliyor bu eşyadan. Evet. Daha fazla koyması ona herhangi bir getiri sağlamayacak. Yani Bunlar bunu yeşil evet. ve beyaz eşyalarda şey var. Geri kalan mavi ve diğerlerinde sadece bir tane koyabiliyorsun zaten. İstatistik verdiği için. Tamam. Peki oyun başında bu oyuncular beyaz ve yeşillerden ikişer tane mi koyması gerekiyor? Şeyi Yani sağlayabilmek adına. öncelikle mavileri vesaire alabiliyorlarsa daha iyi ama yaşam ağacını 10 seviye yapmak daha önemli dediğimiz için daha fazla özelde etmek için yeşilleri, beyazları koyabilirler başlangıç aşamasında. Tamam, çok iyi. Peki yaşam ağacımız 10 seviye oldu. İlk yapacakları şey nedir? Araştırma hızını maksimum seviyeye çıkartmak. Tamam. Ondan s- Eski diktikleri binaları falan yıkmaları gerekiyor mu? Gerek yok. yeşil ve beyazı yıkabilir. Geri Bence dönüşümden alabilir. geri dönüşüme geliyor ama çok fazla vermiyor. Elinde Yarı sonunda yarıya. Aranızda anlaşın, yıksınlar mı yıkmasınlar mı? Ben yıktım is- vallahi hiçbir işe yaramıyor diye. Pol işi. istatistik almak istiyorsa yıkabilir. Ama Tamam, daha sonra adam güzel gözüksün vesaire diye tekrar alacağı için zarara girecek. anladım. Tamamdır. Görünüm istiyorsanız yıkmayın. Hani estetiklik istiyorsanız, istatistik istiyorsanız ise yıkabilirsiniz deyip bunu sonlandıralım. Araştırma hızını alıp fulllediler Pol. Fulllemek için ne yapmaları, kaç tane almaları gerekiyor? Onun mantığını da anlatır mısın? Her zaman bir tane fazla istiyor. Bir levelde bir tane, 2 levelde 2 tane, 3 levelde 3 tane, 4 böyle devam ediyor. 15 tane gerekiyor bir tanesi maksimum yapmak için. Okey, tamam. 5 Ee, seviye mavi için 5 seviye maksimum oluyor. Mor için de maksimum 5 seviye oluyor. Mavi ve morda 15 tane gerekiyor maksimum yapmak için. tamam. Sarı. Sarıyı hesaplamadım. Güzel. Hepimiz çok hazırlıklıyız bu videoya. Çok iyi oldu. Bir yandan da benim ekranım kapandı. Garip bir şekilde. Ama hala devam ediyoruz. Siz bir şeyler anlatmaya devam etmelisiniz şu anda. Sarı için yanlış hatırlamıyorsam 58 tane lazımdı. İlk yerleştirmeyle beraber. Çünkü Sarının tavuk mağazasına 58 tane geliyor. aynen. O zaman doğrudur. Tamam. Aynı şekilde mantar da 58 tane. Peki bu dediğin araştırma hızını fulllediler. Onu yaptılar, bunu yaptılar. Daha sonra buradan hangi binaları öncelik vermeliler? Sarılardan ya da morlardan artık neydense. İlk başta doğru istatistik veren eee, piyade, nişancı ve mızrakçıya yönelecekler. Doğru istatistik alabilecekleri. Ama ondan önce belki birlik intikal hızı alabilirler. Bunu da fullleyebilirler.
Çünkü buz ateşi madeninde işe yarıyor. %5 istatistik veriyor. Ayrıyeten inşaat hızına bence gerek yok. Eğitim hızı var. Hangisi? Eğitim hızı bu. Eğitim hızını da maksimum yapmaları gerekiyor. Zaten çok fazla istemiyor. Zamanla bunların hepsini maksimum seviyeye çıkartacaklar. Onun haricinde ilk başta morları maksimum seviyeye çıkartsınlar. Ondan sonra sarı. Tamam. Doğru istatistik alarak. Alarak. Peki bu subay projesinde bu aldığımız, bu sol en üstte de aldığımız sarı parçalar ne işe yarıyor ve bunu nasıl değerlendirebilirler? Sarı parçaları tundra kamyonuna mesela sarı parça kullanabiliyoruz. Veya herhangi bir mitik olan Hepsini görünümlere kullanılıyormuş. kullanabiliyoruz. Aynen. O yüzden gösteremiyorum ama hepsinde kullanabiliyoruz. Peki Burada Sümeyye'nin de bir tane taktiği var. tabii Sümeyye sendeyiz bir anda. Tabii. Ben ada için gelen paketlerden ilk paketlerin alınmasını aslında tavsiye ediyorum. Tavsiye değil de ben kendim bunu yapıyorum. Çünkü etkinliklerden kazanıyoruz ve adanın ilk geldiği zaman mitik yoktu bizde. Sonradan eklenen bir şey oldu bu. Ada bittiği için, boş kaldığı için. Ve sonrasında oradaki o biriken yaşam özleriyle de mitik parça alabildiğimizden dolayı ve aynı zamanda da labirente de geldi. Oradan da takviye yapabiliyoruz. Oradan paketlerden ilk paket aldığımız zaman geri kalanı mitik parçalarla fullleyebiliyoruz. Yani bütün ada görünümlerini hem elde etmiş oluyoruz hem de her birinden istatistik sağlamış olabiliyoruz. Evet, bu arada fiyat performans olarak baktığımızda Sümeyye'nin dediği gibi ilk başta böyle bir imkanımız olmadığı için biz önceden ada paketlerini tavsiye etmiyorduk ama illa almak isteyen arkadaşlara Sümeyye'nin dediği gibi biz de alıyoruz arkadaşlar. Çünkü ilk paket yanılmıyorsam 400 küsür liradan açılıyordu. 400 küsür liraya maksimuma getirdiğinizde alıp alabileceğiniz oyundaki en iyi paketlerden biri oluyor. Bunu da geçen Paul söylemişti. Evet. Mesela 10 savunma alsan %30 savunma oluyor aslında. Çünkü birlik savunmasına etki ediyor. Evet, 3 Veya tane birliğimiz olduğu için 3'e çarpıyor Paul direkt bana. aynen. Peki O adada yüzden evet o yüzden Musab. aslında yaşam özlerini bu özle alabildiğimiz, pardon, mitik parçaları özle alabildiğimiz binalara basmak değil de kamyon veya mantar gibi binalara basmak daha mantıklı. Mitikleri. Teşekkürler. Evet. Ee, şeyi fark ettiniz mi? Discord'da olduğumuz için geçen bir tane arkadaş bana videoda şey diyordu. Sürekli gelen konukların sözünü kesip duruyorsun diyordu. Ne kadar zormuş abi fark ettiniz mi? Discord'da biriyle konuşmak, özellikle video çekmek. Kimin ne zaman lafa gireceğini bilmiyorsun, kimin ne zaman lafının bittiğini bilmiyorsun. O yüzden bu tarz O sorunlar yüzden oluyor. duraksıyoruz. Duraksıyoruz, bir boşluklar oluyor. Biz de videoları aralarını falan şey yapmıyoruz hani o samimiyeti vermek için. Edit yapmıyoruz, o kısımları kesmiyoruz. Yani tamamen sebebi buydu dostum. Elimizden geldiğince, yoksa kimsenin sözünü bilerek kesmiyoruz yani diyeyim. Peki adada 2 bölüm daha var abi. Bir tanesi yeni geldi, birisi de önceden vardı. Oraları da gösterir misin Fener'e ve yeni gelen yere? Burada düşük yatırımlı, orta yatırımcı ya da balina oyuncular ne yapabilir Pol? Bunun Balina yükselme oyuncular mantığı. zaten normal. Bunun yükselme mantığı bundan 10 tane oldukça bir tane bunu elde edebiliyoruz. Ben de mesela 4. seviyede 8 tane istiyor. Bunu yaklaşık bir 6 ayda 6 ay çok oldu. Yani 5 ayda filan elde edebileceğimi düşünüyorum. Çünkü oyun o kadar az veriyor ki yükseltmemiz için elinden gelen en iyi şeyi yapmış yine. Evet. Balina oyuncu da yapacağı şeyi gösteriyorum balina oyuncunun. Göster. Burada biraz zorlanacaksın ama göster. Burada bu pakete tıklıyoruz ve harika bir şekilde maksimum seviyeye ulaşabiliyoruz. Çok Teşekkür ederiz. Yalnız şöyle bir ayrıntı var. Balina oyuncu için de o kadar kolay değil. Özellikle o yeni gelen binayı fulllemek için tüm paketler yetmiyor. 2 hafta beklemesi gerekiyor onun Evet, için. hem 2 hafta Evet. kadar sabırlı olacak, bir de sınırsız kredi kartı olması gerekiyor. Öyle de bir küçük detayımız vardı deyip yeni gelene bakalım Pol. Ben de bir seviye atlatmak için 5 ay bekliyorum. Sen de Ben de KYK buradaymış. kartı olduğu için çok şey olmuyor. Burada farklı bir şey var mı? Aynı sistem mi soldakinin? Bu da aynı sistem. Aynısı. Tek farkı o birleştirdiğimiz küçük parşömenleri bunun için ayrı bir şeye çeviriyoruz. 2 ayrı büyük parşömen yapmışlar. Onu da göster Birbirine Pol. dönüş. Elde ettiğince göstermiyor mu? Yok.
Burada Umut Limanı taslağı diyor. O diğerinde Deniz Feneri taslağı. İkisi farklı. Yani aynı mantık, sadece adları farklı. Evet. Evet, o küçük parçadan lazım yine. Sümeyye peki Tiran Savaşı'nda da bir ada parçası falan veriyor. Orada arkadaşlara verebileceğim bir tavsiye var mı? Şöyle bir tavsiyem var. Eğer eyaletiniz Tiran için iddialı değilse ilk 10 özellikle bu ilk 10'un içine girmeyecekse ve hatırı sayılır da bir insansanız sizi de seviyorlarsa ittifak olarak sırayla size en azından birer tane almalarını rica ediniz. İlk kaça giren Ve oyuncular Tiran Adası alabiliyordu? ilk yüze bir tane veriyor. Sanırım aşağıya düştükçe de onun şeyi yükseliyordu sayısı. Yükseliyordu. Yani ittifakta sevilen bir oyuncuysanız Megalodon'la aranız iyiyse size böyle bir kıyak geçebilir. Ekstra Tiran Adası'nı da elde edebilirsiniz. Adayla Evet. alakalı anlatmadığımız, bahsetmediğimiz bir şey varsa sizdeyiz tekrardan. Sanırım yok. Geri dönüşüm Ben şunu muhabbetini söyleyeyim anlattık. mi? Buyur Paul söyle. Geri dönüşümü anlatmadık galiba. Yani geri dönüşüm mesela bu. Maksimum seviye olunca buradan geri dönüşüm olarak özel alabiliyoruz. Bir de arkadaşlar Yarısı mı şunu geldi sana hiç şu anda? O labirentten geldiği 2K'ya için labirentten geldiği için aynen 2000'e bir tanesini dönüştürebiliyoruz. Tamam normal yani mağazadan Ama aldığının yarısı. evet. normalde esans gibi yarısı veriyor ama labirentten aldığımızın tamamı mı geliyor? Aynen. Bu bilgiyi de Hayır, verelim. Labirentten 2000'e aldığımız veriyor. ücretsiz olduğu için 2K veriyor sadece. Sadece Aynen. 2K veriyor. Tamam, pardon. Tamam, bir şey daha anlatıyordum Paul. Ya arkadaşlar çok fazla mesela adayı hızlı bir şekilde veya ekstrem bir şekilde insanların önüne geçmeye yani imkansız bir şekilde, yani nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama Konuş artık. insan- insanlar adayı çok önemli zannediyor ama her türlü zaten maksimum seviyeye ulaşacaklar. Yani şurada yaşam özüne tıkladıkları sürece her türlü diğer insanlarla eşit bir şekilde yükselecek. Yani hiç kasmalarına gerek yok. Yavaş yavaş Hayır. yükseltme yapsınlar. Buna katılmıyorum. Asla buna katılmıyorum. Çünkü sadece yaşam özüyle istedikleri gibi bir hız elde edemiyorlar. Şimdi orada bak mesela şu an sende ne var mitikle yükseltebileceğin? Kamyon var, mantar var. Başka bir şey var mı? Yok sanırım. Şimdi benim adama gir bak. Benim adamda diğer olan ürünlerin de hepsi var. Hepsi 2-3 level şeklinde sırayla yükseliyor. Ve ben etkinliklere oynamadığımda, o ada parçalarını almadığım, bitik parçaları almadığım zaman ben geri kalıyorum ve yükselebilecekken yükseltmiyorum istatistik olarak kendimi. Bak mesela hayvan kesme oluyor, illa ilk 3, 2, 1 girerim. Subay silahlanma olur. Birinciliği alamıyorsam bile bazen inisiyatif gösterip tamam diyorum ki ikinciyi alayım. Hem çok fazla ürün kullanmam birincilik için. 20K elmas benim için o kadar çok fazla bir şey artık diyorum hani önemli değil. Çünkü ben o 20K elmasın yerine oradan adadaki mitik parçadan alabiliyorum diyorum. Mesela bu şekilde onu ben döndürüp bir istatistik alabilecek şekilde adaya veriyorum. Evet, artık SVS ve buz alanında da yanılmıyorsam sıralamada ada veriyordu değil mi? Buz alanında Evet. vermiyor. Sadece SVS'de SVS'de veriyor. veriyor bunu. SVS'de, evet. Bu da ekstra bilgi. Arkadaşlar ben taraf tutmuyorum. Siz yorumlarda Pol'e mi katılıyorsunuz yoksa Sümeyye'ye mi? Bunu da yorumlara yazarsanız ben de sabitleyeyim en çok beğeni alanı. Ee, Kavga ederek tartışabilirsiniz. evet kesinlikle. Özellikle Pol'e ağır konuşmak serbest. Yok yok. Pol'e çok yüklenmeyin. Pol, Pol halkın adamı ya. Evet. Pol hepimizin adamı ya. Sağ olsun. Adayla alakalı atladığımız, söylemeyi unuttuğumuz sizce bir şey kaldı mı? Sadece yeni gelen görünümün normal bir paketle şeyle değil de kabuktan geldiğini söylemeyi unuttuk. 1000 kabuk 4500 lira. Sadece balinaların alacağı bir paket yani. Evet. Görünüm konusuna gelirsek de Pol'ün görünümü gördüğünüz kadar tamamen yan yana dizmiş işlevsel olarak. Görünüm konusunda canlı yayınımızda bir tane ada şeyi yapmıştık. Herkes Sümeyye mesaj atıp adayı nasıl öyle yaptı diyordu. Şu an ekranımızda olmadığı için maalesef gösteremiyorum ama o
Canlı yayınlarımızı her akşam 9-9.30 arasında yapıyoruz neredeyse YouTube'dan. O canlı yayını izleyenler bilir ki o konuda Üstad Sümeyye'dir. Ona da teşekkür ederiz diyeyim. Hatta tek tek teşekkür edeyim kalmadıysa eğer bilgi. Başka bir bilgi yok galiba. Musab, Yok sanırım. Sümeyye. Yok, hayır. O Bir zaman şey kalmadı. teşekkür ederim. Çok özür dilerim, yine böldüm. Pol, Musab, Sümeyye ve Gül, hepinize çok çok teşekkür ederim. Yine bilgisiz olduğumuz bir konuda hepimizi aydınlattınız. Videoda ufak tefek sıkıntılar olsa da yine doğal, güzel bir bilgi dolu bir video olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar, siz de benim gibi düşünüyorsanız videoyu beğenip yorumlarınızı lütfen bize iletin. Telegram ve Discord kanalımıza katılıp siz de 5500-6000 kişilik bir toplumumuzun parçası olabilirsiniz. Adım adım 20.000 aboneye doğru gidiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.